Hong Kong'dan hepinize selamlar. Biz şimdi Tayland'dan Filipinlere giderken bir gün Hong Kong'a geldik. Uçak biletleri böyle daha cazipti. Ama sonra yine Hong Kong'a geleceğiz. Bu gece Türk bir çiftin evinde kalacağız. Sağ olsun hani değerli takip edenlerimden böyle gittiğim ülkelerde gel bizde kal diyen çok oluyor. Tabii hepsine dönüş yapamıyoruz ama Hong Kong'da Esma ve eşi bizi davet etti. Kendileri İngilizce öğretmeniymiş. İngilizce öğretiyorlarmış burada. İnanın başka hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman geldiler, ne yaptılar, nasıl geldiler. Şimdi biz havalimanından otobüsle merkeze geldik. Buradan metroyla onların evine doğru gideceğiz. Bakalım Esma ve eşinin hikayesi nasıl? Hep beraber göreceğiz. Hong Kong'a ben daha önce çok kez geldim. Onun için buralara aşinayım. Metro sistemi inanılmaz iyi. Örümcek ağı gibi Hong Kong'u komple örmüşler. Biz Yeşil'e gidiyoruz. Burada ayrı bir kat. Altta ayrı bir metro katı. Esma ve eşi bizi metro çıkışında bekliyor. Evet, karşıdan geliyorlar. Video çekiyorum. Şimdi tabii daha çok konuşacağız da Esma ve Sezer sağ olsun bizi metrodan aldılar. Evleri, daireleri 65. katta. 65'e çıkıyoruz. Sağ olsunlar bizim için yemek hazırlamışlar. Önce bir karnımızı doyuralım, sonra sohbet edeceğiz. Mercimek çorbasıyla başlıyoruz. 35 gündür çorba içmedik ya. Vallahi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Vallahi hani hiç misafiriz diye söylemiyorum. Mercimek çorbası çok lezzetliydi. Şimdi de balık ve patates püremiz var. Tabii Türk kahvesiz olmaz. Biz güzel güzel yemeklerimizi yedik. Esma vallahi eline sağlık. Mercimek çorbası. Çok güzeldi. Yani... Balığın da nasıl piştiğini öğreneceğim tarifi. Bir de o ne balığıydı abi? Somon. Somondu değil mi? Balık da çok güzeldi ya gerçekten. Sonra Türk kahvelerimizi içtik. Klasiktir çay, tatlı, hemen meyve. Yani hepsini yemek mümkün değil ama Türk evine geldiysen bu böyle. Şimdi ne diyeceksin 35 gün sonrasında? Çok acayip mutluyum. Yani o kadar yer gördün, Türk örf adetleri gibi görüyorsun değil mi? Evet, gerçekten damarım kabardı. Şimdi dediğim gibi Esma sağ olsun beni yıllardır takip ediyormuş. Hong Kong'a geldiğimi öğrenince de davet etti. Eşiyle beraber İngilizce öğretmenliği yapıyor. Çok detayını biz biraz konuştuk ama videoda hep beraber sorup böyle bir sohbet ortamında size de aktarmak istedik. Belki olur ya içinizden Hong Kong'a gelip İngilizce öğretmenliği yapmak isteyenler olabilir. Olabilir mi abi sence? Tabii bence de olabilir. Yani biz nasıl geldiysek Türkiye'deki İngilizce öğretmenleri böyle bir şeye istekli olabilirler diye düşünüyorum. Sen ne zaman geldin abi? 3 yıl önce. Nasıl bu? Yani şimdi Amerika'ya gitmek istiyor insanlar, Avrupa'ya gitmek ister. Hong Kong ben mesela ilk defa duydum. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Aslında hani benim kanalda çok bu tarz video yoktur. Ya şöyle aslında hani Hong Kong Asyalıların bir İngilizce problemi olduğu için İngilizce öğretmenine ciddi şekilde ihtiyaç duyuyor. Aslında biz de ilk başta Amerika'ya gitmek istiyorduk. Yani Esma'nın da benim de en büyük hayalimiz oraya gitmekti.
Aslında oradan bazı teklifler falan da almıştık ama bir türlü cesaret edemedik, bir şeyler oldu falan. Sonra burada bir iş bulduk. Çat diye geldik, sonra çok sevdik, 3 yıldır da buradayız. Tamam, yakında da evlendiniz. Evet, aslında ilk yıl ben geldim. Sonra o birinci yılın yaz tatilinde Türkiye'ye döndüm. Evlendik, ikinci yılda Esma beraber geldi buraya. Tamam. Yani ben Hong Kong'u seviyorum, daha önce çok geldim. Ya yaşamak için tabii dışarıdan bakınca kolay değil, gezmek için çok konforlu bir yer bence. Ama yaşamak için artısı eksisi nedir sizce? Önce senden alalım hadi. Yani şimdi Hong Kong deyince abi genelde hep böyle Çin işte gibi zannediliyor ama Köpek aslında... diyorlar zaten. Evet ama aslında öyle bir yer değil. Hong Kong gayet böyle uluslararası bir ülke bence. Yani hani böyle birçok milletten insan var burada hani. O yüzden böyle çok kendini aşırı böyle yabancı hissetmiyorsun. Çünkü senin gibi hani yabancı bir sürü insan yaşıyor zaten burada. Hani onun konforunu yaşadık diyebilirim aslında. Kesinlikle. Çok da güvenli bir ülke. Ne bileyim telefonumu unutuyorum bir yerde. Unuttuğum yerde saatler sonra geri buluyorum falan. Hani bu benim için çok Telefonda benim iPhone'dur muhtemelen. benim unutkan bir insan için çok güzel bir şey. Hani zaten hani bu maddiyat işine çok girmeyeceğim. Hani alım gücü yüksek. Hani rahatsın bazı konularda. Yani dezavantajı ne olabilir? Belki hani şimdi bir Avrupa ülkesi gibi Türkiye'ye çok yakın değiliz. Evet, en büyük hani dezavantaj bence. Kesinlikle. Gidip gelmek böyle hani ailemizi işte istediğimiz zaman böyle hemen çat diye göremiyor olabilmek belki olabilir. Çünkü hani bilet fiyatları öyle tabii bir Almanya-Türkiye uçuşu gibi değil. Hani Burada ben bir araya gireyim. Aslında yani 3 yılı salgın öncesinde bu uzak doğuya Türkiye'den hep 390 dolarlara, 440 dolarlara uçak biletleri oluyordu gidiş geliş. Ama salgından sonra maalesef hava yolları yani bu bilet fiyatlarını biraz yükseltti. İnşallah eski seviyelerine geri gelir deyip devam edelim. Şimdi Sezer'e... Peki... Bana geçelim. Ya burada mesela Çince bilmek zorunda değiliz. Yani çok international bir yer. Yani gerçekten dünyanın her yerinden insan var. Ve şöyle bir artısı var buranın. Burada İngilizce öğrenmeye çok büyük bir talep var. Yani buna yönelik ayrılmış çok büyük bir ekonomi var. Ve biz de bu sebeple İngilizce öğretmeni olarak çok saygı görüyoruz. Yani insanlar, veliler, öğrenciler bize yönelik çok büyük bir talep gösteriyor. Hani o açıdan coğrafi olarak uzak olduğu için, insanlar da biraz tercih etmediği için biz burada çok avantajlı oluyoruz. Tamam, ben burada gireyim. Şimdi İngilizce öğretmeni olarak sen geldin abi. Yani herkes bunu yapabiliyor mu? Bir sertifika mı gerekiyor? Ya burada aslında çok büyük zorunluluklar yok. Mesela Esma matematik öğretmenliği mezunu ama burada İngilizce öğretmenliği yapıyor şu anda. Yani ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum ama mesela atıyorum Çin'de native değilsen oraya giremiyorsun. Veya birçok ülkede ciddi diploma zorunlulukları var ama burada herhangi bir 4 yıllık üniversite mezunu eğer İngilizce biliyorsa, uluslararası İngilizce öğretmenliği sertifikalarını falan alırsa buraya gelip öğretmenlik yapabiliyor. Yani bu anlamda vize konusunda da çok ciddi zorluklar yok. Yani Hong Kong hükümeti İngilizce öğretiyorum diyen, işte bunu diplomasıyla vesaire sağlayan, gösteren herkese bunu yapabiliyor, vize veriyor. Biz de onu değerlendirdik tabii. Bizim zaten hani öğretmenlik diplomamız vardı ama herkes de yapabilir yani bunu. Tamam. Peki Avrupa'dan gelen bir İngilizce öğretmeniyle size bakışları aynı mı? Aynı, çünkü Hong Konglular Türkiye'yi pek bilmiyor. Yani bizi de Avrupalı zannediyorlar. Hani hiçbir fark yok. Hani burada biraz ırkçılıkla olsa da yani eğer beyaz renkliyseniz, eğer sarışınsanız evet o mükemmel, Avrupalısınız. Birinci sınıf vatandaş falan gibi görüyorlar sizi. Sen matematik öğretmeniydin ama ben normalde ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum. Ama burada İngilizce öğretmenliği yapıyorum şu an. Yani hani illa İngilizce öğretmenliği diplomasına gerek yok. Yani illa öğretmenlik diplomasına gerek yok aslında. Hani burada arkadaşlarımız var öyle.
Ama kendini kanıtlamak için bir sertifika mı gerekiyor? Bir Yani şey lazım daha benim anladığım. Tabii yani Evet, var. tabii bir 4 Bir- yıllık üniversite mezunu Ya, zaten üniversite olacaksın. mezunu. Tamam. Bir de böyle hani bazı işte TEFL gibi, TESOL gibi, işte CELTA, Delta gibi böyle uluslararası Geçerli olan bir şey geçerli olan sunman lazım. Evet. bir Tamam. sertifikalar var. Ama böyle hani onlar da tabii içlerinden zor olanı ve gerçekten hani büyük bir challenge olan sertifikalar da var da mesela atıyorum TEFL dediğim şeyi böyle online'da hani bir aylık, hatta bir ay demeyeyim 10 günlük, 3 günlük, 5 günlük, yani senin artık o işe asılmana bağlı bir süreçte alabiliyorsun mesela. Hani 5 günlük Tamam. online bir kursa yazılıp bilgisayar başında o işi halledebiliyorsun ve benim böyle bir sertifikam var, ben İngilizce öğretebiliyorum deyip buraya gelip işte kendini geliştirebiliyorsun, ispatlayabiliyorsun. Tamam. Peki hani gelir gelmez böyle güzel bir iş bulabildin mi abi sen, yoksa önce biraz sürdün mü? Ya ilk yıl genellikle zorlu oluyor. Benim için de öyle oldu. Çünkü yani sonuçta biz Türkiye'den geldiğimiz için bize böyle çok elit seviyedeki çok iyi işleri sunmuyorlar. Ben böyle normal bir işte çalıştım. Yani ekonomik anlamda da ortalama bir geliri olan bir işte. Ama Türkiye'den para Çünkü- almak zorunda kalmadın değil mi? Yok Ha, kesinlikle. tamam. Yani Türkiye'ye göre çok fazla ekonomik Tamam. anlamda. Burada da rahatlıkla geçindim. Buradaki en büyük problem kalacak yer sıkıntısı. Yani burada evler çok pahalı. O yüzden hani paylaşımlı evlerde falan kalıyor mesela adaylar ilk geldiğinde geliyorlar. İlk yılda o şekilde geçiriyorlar. Burada hani Hong Kong'da kendini ispatladıktan sonra çok daha iyi maaşlar aldığın işlere geçebiliyorsun. Sonrasında evini falan rahatça Tamam. tutabiliyorsun. Seviyen yükselebiliyor. Tamam, yani hayat standartın yükseliyor. Kesinlikle yükseliyor, evet. Yani Hong Kong o anlamda bayağı iyi bir yer. Yani çevredeki ülkelere veya Avrupa'daki standartlara göre yani her branşta, her alanda maaşların çok yüksek olduğu bir yer. Tamam. Peki atıyorum şimdi siz İngilizce öğretmeni olarak geldin. Hani sen de öylesin Esma. Bu böyle mi devam edecek, yoksa başka fırsat oluyor mu burada? Hani şimdi yazılımcılık ya da dijitalde ne bileyim dünya çok değişiyor. Hong Kong'da belki de böyle şeylerin merkezlerinden biri. Ya şöyle abi, ben özellikle mesela yapay zeka konusunda kendimi geliştiriyorum şu dönemde. Bu anlamda bu Hong Kong University var. Şu an dünyanın eğitim alanında en iyi 17. üniversitesi olarak gösteriliyor. Orada mesela master'a başlayacağım. Yani eğitim fakültesinde teknoloji ve tasarımla alakalı. Ve mesela yani dünyanın çok iyi üniversitelerinden birinde master yapma gibi bir şansın olabiliyor. Veya yazılıma yönelik olarak burada çok ciddi bir sektör var. Yani 6 aylık bir kurs alıp kendini geliştirip o alanda kendini farklı bir pozisyona atabilirsin. Ya onun dışında benim buraya öğretmen olarak gelip 3 ay sonra bankacılığa geçen arkadaşım var vesaire. Hani böyle farklı alanlara geçebiliyorsun. Vize vesaire çok ciddi. Yani sen oluyor. hani Türksün diye yok sen bankacı olamazsın ya da alt işlerde çalışacaksın diye bir şey yok diyorsun kesinlikle. Kesinlikle. Burada mühendisler var, bankacılar var, yani her alanda çalışan. Çünkü hani benim takipçilerim, yani çünkü benim bu takip edenler çok soruyor. Gittiğin yerde sen Türksün diye işte hor görüyorlar mı, pasaportta uğraştırıyorlar mı gibi şeyler çok geldiği için ben de ondan soruyorum. Yoksa burada o durumların olmadığını biliyorum da siz de hani görün duyun diye özellikle üstüne basa basa soruyorum. Yani şöyle abi, biz burada Türkiye'dekinden çok daha saygı görerek çalışıyoruz. Yani Öğretmen olarak değil mi? öğretmen olarak, yani velilerden, öğrencilerden, işte okuldaki yetkililer bizim gözümüzün içine bakıyor. Yani aman işte mutlu olun, aman keyfiniz yerinde olsun vesaire diye. Yani hani mesela biz Türkiye'de özel okullarda çalışıyorduk. Orada böyle bir tık farklı bir veli profili oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Hani burada insanlar zaten çok alçak gönüllü karakterlere sahip olduğu için hani bize karşı çok saygılı davranıyorlar. Tamam, ben yine burada devreye gireyim. Benim 2 ablam, bir abim öğretmen ki eşleri de öğretmen. Benzer şeyden onlar da çok şikayetçiler. Hani ne öğrenci ne veli öğretmene pek saygı duymuyor artık diyorlar. Bunu da hani üstüne basa basa tekrar ben söylemek istedim. Kardeşlerim adına. Senin de ablan öğretmen. Bak herkes, çok öğretmen var. Peki atıyorum yani kişi bilgisayar mühendisi, İngilizcesi iyi. O da o sertifikayı alıp
Yani 4 yıllık bitirmiş zaten. aynen, bölüm fark etmiyor abi. Yani sen işletme mezunu bile olabilirsin. Tamam. Turizm 4 yıllık, mezunu olabilirsin. Bir Her alan. üniversite bölümü, hani mezuniyeti. Sen o sertifikayı alınca o sertifika zaten hani bu kişi İngilizce öğretmenliği yapabilir anlamına geldiği Sonra için. Hong Kong'daki okullara mı başvurması gerekiyor? Onun bir Evet. hani internet sitesi mi var ya da nasıl oluyor bu işler? Yani burada abi okulların web sitelerinden, işte oradaki e-mail vesaire kısımlarından, yani okulun kontak bilgilerine ulaşıp okullarla iletişim kuruyorsun. Burada yani uluslararası ve devlet okullarının tamamı var ve devlet okullarının bir tane yabancı İngilizce öğretmeni çalıştırmak adına bir bütçesi var. Hani bundan dolayı her bir anaokulu, her bir belki işte primary ve secondary school'lar 2 tane, 3 tane, 4 tane öğretmen çalıştırabiliyor öğrenci sayısına göre. Hani bu anlamda okullar çok rahat oldukları için canlarının istediği öğretmeni alabiliyorlar. Yani Türkiye'den bir aday başvuru yapıp bir okuldan kabul alıp gelip çalışabilir. Tamam. Konudan alakasız başka bir şey soracağım. Ne kadar zamandır bu evdesiniz? Buraya 5 ay oldu. 5 ay dışında. oldu. 3 yıldır Hong Kong'tasın. Evet. Türkiye'den hiç misafiriniz geldi mi? Yok, buraya şu an... Siz açılışı siz yaptınız. İlk biz gelmişiz. Peki hani bu okula direkt ulaşamazsa bunu böyle sağlayan aracı kurumlar, danışmanlık firmaları var mı ya da? Var. Yani bunlar zaten bu büyük iş ilanları sitelerinde okullar gibi ilan veriyorlar. Ha. Yani siz onları gördüğünüzde ha bu okulmuş, bu işte şeymiş falan diye ayırt bile edemeyebilirsiniz. Benzer iş ilanları orada da bulunuyor. Hani adaylar onlara başvurduğunda bu firmalar daha böyle uluslararası çalıştıkları için, yurt dışından öğretmen getirdikleri için daha kolay alım yapabiliyorlar. Yani direkt bir okul, iyi seviyedeki okullar Türk bir adaya direkt yatırım yapmayabiliyor. Çünkü uluslararası bir tecrübesi olmadığını görebiliyor. İşte İngilizce aksanının yeterli olup olmadığından emin olamayabiliyor vesaire. Hani bu anlamda buralara gelebilmek için ajanslar daha kolay bir başlangıç olabiliyor. Yani referans oluyor belki ajans. Evet. Evet. Tamam, Aynen. anlaşıldı. Yani o ajanslar sayesinde o okullara giriş yapılabiliyor. Tamam. Ama direkt okula da eğer tecrübesi varsa biraz, Varsa direkt Evet. okula da tabii ki başvuru başvurabiliyor. yapılabilir. Yani şans biraz daha düşük oluyor ama okulun durumuna göre adayın mesela işte o alanda çok tecrübesi vardır, aksanı çok iyidir, işte diplomaları vesaire çok uluslararası projelere katılmıştır vesaire. Tabii ki bir kabul alıp gelebilir. Tamam. Hani hep işten konuştuk. Hong Kong için ne diyeceksin? Yani en basitinden yemek kültürü bambaşka. Evet. Ona uyum sağlayabildiniz mi? Nasıl oldu? Vallahi ben İsmail geldikten sonra uyum sağladım. Yani şeyken sağlayamamıştım. Ya biz açıkçası çok lokal... Niye Esma yemek yapmaya başladı? O sebeple mi? Tabii o sebeple aynen. Yani hani beraber bir işte mutfak düzeni kurduğumuz için Esma yemek yapıyor. Mükemmel yemek çok yapıyor. da güzel yapıyor. Sağ Eline olsun. sağlık. O sayede biz biraz daha sağlıklı, Anne normal bir gözleri şekilde falan. beslenebiliyoruz şu an. Bu arada sen abi nereliydin? Ben biliyorum da videoda. Ardahanlıyım ben. Ardahan, Kuşadası. Kuşadası. Süper. Farklı bir bölgelerden. Siz nereliydiniz? Ankara. Ankara. Yani şöyle mesela öyle zannedildiği gibi hani şimdi Çin falan karıştırıyorlar ya zaten işte insanlar zannediyor ki işte böcek yiyorlar, köpek yiyorlar, işte yok hamam böceğini bile kızartıyorlar. Öyle bir şey yok yani hani. Burada kedi böcek falan yemiyoruz yani arkadaşlar. Gayet insancıl bizim de uluslararası restoranlarımız falan var. Ben buraya gelmeden önce işte buradaki yaşayan insanlarla işte konuştuğumda abi siz hani bu yemek olayı nasıl oluyor falan, ben lütfen bak böcek yediğimizi falan söyleme falan. Direkt onunla başlıyor insanlar çünkü dolmuşlar falan. Ya buranın o konudaki şey çok iyi. Yani dünya mutfağını biz mesela Türkiye'de bilmiyorduk. Burada çok daha orijinal mutfakları tatma şansımız oldu. Yani İran mutfağı, işte Endonezya mutfağı, Hint mutfağı vesaire. Hani Hong Kong mutfağı gibi. O anlamda da biz daha çok onları tercih ediyoruz. Yani Hong Kong şeyinde biraz da her yemeğin içerisinde pork var. Yani yemeklerin çoğunda pork var. Domuz eti. O sebeple biraz zor oluyor bizim Hong Kong sokak lezzetlerini vesaire yememiz. Bir de
bir koku oluyor ya. Yani o soya sosu mudur, yağından Yani mıdır? soya zaten çok ağır kokuyor Evet. bence. Biz bence ona çok alışkın bir millet de değiliz. Evet. Soya ağır, çok kullanıyorlar. O dim sumlar, işte dumplingler, her şey zaten bir ona bandırılıyor, onunla bir marine ediliyor falan. O iyice böyle kokuyor. Bir de hep her şey böyle bir hani orada bir kaynatarak böyle haşlayarak işte o noodle'lar, şunlar bunlar hani böyle o yoğun koku insanı daha da bir şey yapıyor hani. Bir de hava sıcaksa o da birleşiyor sıcakla. Evet. O ilk gelen, mesela biz şu an bir koku almıyoruz. Ama Hong Kong'a gelenler ilk günlerinde falan bayağı kötü hissediyorlar yani. Biz artık alıştık. Evet. Şey aklıma geldi, şimdi burada çalışmaya başladım. Vize işleri nasıl oluyor? Oturum mu veriyor? Ne kadar süreli oluyor? Burada çalışma vizesi veriyor. 1 yıllık veriliyor ama eğer çok iyi pozisyonlardaysanız sözleşmeler 2 yıllık, 3 yıllık yapılıyor. O zaman 2 yıllık veya 3 yıllık vize alınıyor. Ama genellikle 1 yıl. 1 yıl alıyorsun, çalışıyorsun. Yıl sonunda yeni bir okul buldun veya okuluna devam ettin. Yeniden uzatmaya başvuruyorsun. Bu prosedürler kolay mı? Bürokrasi giriyor mu işin içine yoksa? Yani tabii ki bir bürokrasi var yani. Sonuçta bunlar çok titiz insanlar. Türkiye'de hani biz daha böyle relax takılıyoruz falan her anda. Burada hani A'dan Z'ye bütün evrakları böyle doğru bir şekilde dolduruyorsun vesaire. Ama biz problemsiz biriysen sorun yaşamıyorsun benim anladığım. Hiç sıkıntı yaşamıyorsun. Yani. Hiç sıra beklemiyorsun. Hiç problem yaşamadık. Yani hani çok ilgililer. Acayip yardımcılar. Hani mesela gittin bir devlet dairesine, 3 kişi yanına geliyor. Hani ne oldu? Nereye başvurmak istiyorsun? Mesela sen dolduramıyorsan yabancılara çok yardımcı oluyorlar. için aşırı yardımcılar. Yani bakıyorlar sen zaten böyle bir hani anlamsız bakıyorsun. Öyle biri yanına geliyor hani problemi çözmeye çalışıyor falan. Yani benim elimden birkaç kere kalemi alıp benim evraklarımı dolduranlar falan oldu. Hani 4 hafta içerisinde falan yeniden vizen çıkıyor. Pek bir sıkıntılı bir süreç olmuyor yani. Tamam. Oturum peki atıyorum 3-5 yıl sonra sürekli oturum oluyor mu? 7. yılın sonunda, daha doğrusu 6. yılın sonunda başvuruyorsun ve kalıcı oturum iznini alıyorsun. Sonrasında 7. yıldan sonra da bu Hong Kong pasaportuna başvurma ihtimalin oluyor. Ama orada sanırım Türk vatandaşlığından vazgeçmen gerekiyor. Tam emin değilim ama böyle bir süreç var. Ama hiç hani Türkiye'deki haklarından feragat etmeden 6. yılın sonunda burada kalıcı oturum izni alabiliyorsun. Tamam. Peki şey var mı? Türk topluluğu var mı buralarda? Var evet. Yani burada çok Türk yok. Hani toplamda 900 tane falan Türk var sanırım. Burada genellikle böyle hani çok iyi seviyelerde çalışan işte hani bankacılar, mühendisler vesaire hani böyle hani yönetici kadrosunda. Yönetici kadrosunda çalışan. İşte tabii burada her zaman olduğu gibi yani dünyanın her yerinde olduğu gibi işte restoranlar vesaire. Çok önceden buraya gelip yerleşmiş olan artık o Hong Konglu gibi olan vesaire Türkler var ama bayağı Türk restoranımız da var aslında. Tabii. Kaç tane var? 8-10 tane falan Türk restoranı var. Yani şeyde kebap falan da yiyebiliyoruz yani. Şey peki Hong Kong'da Çince mi konuşuluyor? Bunların yani Mandarin'in farklı bir şeyi. Lehçesi gibi mi? Lehçesi çok daha zor. Yani Mandarin'de işte 5-6 tane falan ses var sanırım farklı. Bunda 9-10 tane farklı ses var. Yani Hong Kongluların dilini konuşmak çok daha zor. O yüzden biz hiç denemedik bile yani. Hiç öğrenme çabanızda olmadı mı? Muhtemelen zaten zor olacaktır. Yani şöyle zaten hani çocuklar 3 yaşında başlıyorlar öğrenmeye. Anaokulunda çocuklar böyle basit sesleri çıkarmayı, basit kelimelerle, basit harflerle başlıyorlar bu sürece. İlkokul sonda hani süreci tamamlamış oluyorlar. 6 yıllık bir ilkokul, işte 3-4 yıllık bir anaokulu süreci, hani 9-10 yılın sonunda onlar artık hani kendilerini ifade ediyorlar, konuşuyorlar, yazmayı okumayı tam öğreniyor. Hani çok zor yani. Çok uzun bir süreç. Ben sadece 3-5 kelime öğreniyorum derslerde çocukları güldürmek için. Yani ben tek kelime İngilizce bunların dilinde bir şey söyledim mi ooo falan bayram oluyorsun tamam mı? O güzel oluyor yani. Aynen. Tamam. Sen kaçları eğitiyorsun abi? Benim lise burada secondary school diye geçiyor. Yani burada sistem biraz farklı. İlkokul 6 yıl, secondary school yani ikinci okulda 6 yıl. Ha. Yani ben ikinci 6 yıldayım. Yani bizdeki 7. 8. sınıf ve liseyi şey yapıyor. O yaş aralığına tekabül ediyor. Tamam. Burada peki hani
üniversite sınavı falan var mı? Nasıl oluyor? Tabii var. Yani bu Hong Kong'da 8-10 tane falan üniversite var. Bunların da tamamı dünyada ilk 1000'de diye biliyorum. 3 tane üniversitede ilk 100'de. Bunlar çok iyi üniversiteler. O yüzden burada üniversiteye kabul alma oranı %15. Yani öğrencilerin sadece %15 üniversiteye girebiliyor. O yüzden çok ciddi şekilde özel ders alıyorlar. Yani çok yoğun bir şekilde sınavlara hazırlanıyorlar. Bu anlamda hani Türkiye'deki öğrencilerin üzerinde bir baskı varsa burada çocukların üzerinde 5 baskı var. Yani seviye çok yüksek eğitim anlamında. Hani onu söyleyebilirim. Peki hani haftada kaç gün çalışıyorsun abi? Hangi saatler? Nasıl oluyor? Ya bu Türkiye'dekine benzer. Benim 5 gün yani hafta sonu, tatil hafta içi çalışıyorum. İşte 8'de başlıyor, 4'te bitiyor. Yani burada ders saatleri vesaire benim okulumda çok fix bir şekilde belirli. Yani hani işte ders doldur vesaire. Hani Türkiye'de böyle çok yani sıkıntılı şeyler olabiliyordu. Ders sayın artabiliyor. Yani haftaya, yıla işte 19 dersle başlayıp 27 dersle falan bitirebiliyorsun. Türkiye'de çok yani kötülemek istemiyorum ama mesela benim burada 19 saat dersim var. Fix. Bir de burada şöyle bir sistem var. Genellikle bir başka hocayla beraber giriyorsun derslere. Yani bir tane lokal hoca oluyor senin yanında. O çocukları biraz... Aynı anda ders sırasında? Tabii, evet. Hatta primary'lerde genellikle 3 hoca oluyor. Bir tane lokal, 2 tane de yabancı hoca. Hani burada co-teaching yapılıyor. Yani biri işte çocuklarla birebir ilgileniyor, biri ders anlatıyor vesaire. Paslaşıyorsun. Allah Allah. O anlamda çok güçlü. Yani peki bu eğitim sistemi daha mı iyi sence? Hani aynı anda 2 öğretmen, 3 öğretmen. Tabii yani bir kere, şimdi mesela Türkiye'de bizde olurdu. Onun derste ne anlattığını kimse bilmez. Yani ne kadar kaliteli hoca, dersi ne kadar iyi yapıyor. Derste işte boş vakit geçiriyor mu, ne oluyor kimse bilmiyor. Ama burada öyle bir şansın yok. Sürekli olarak denetleniyorsun. Bir kere İsterseniz bir otokontrol var. Otokontrol var yani. Lokal hoca seni denetliyor, yardımcı hoca veya işte çalıştığımız insanların hepsi Amerikalı veya İngiliz vesaire. Sen onunla beraber öğreniyorsun ve kendini geliştiriyorsun. O sana bir şey öğretiyor. Hani dil akıcılık anlamında bir şey katıyor vesaire. Hani çok pozitif. Sınıfta kaç öğrenci var? Değişiyor yani. Ortalama. Benim okulumda çok iyi sınıflarda 25 öğrenci falan var. Az da değil aslında. Az değil ama başarı seviyesinin düştüğü sınıflar 14-15 kişi falan. Hani kötü yani aşağı seviyedeki öğrencileri çok az koyuyorlar ki daha rahat o. Yoksa Allah bizde tam tersi olmuyor mu ya bunun? Curcuna olur. Hani ama mesela çok iyi öğrenciler onların hepsini bir arada koymuşlar. Onlar zaten iyi. Hani problem olmaz falan diye. Öyle bir düzen var. Kindergarten'larda nasıldı aşkım? Ya bizde de yine üst sınıflar daha böyle yani üst sınıflar diyeyim hani pre-primary ne oldu? 4 yaş grubu. 4 yaş grupları daha böyle az. Ama böyle ilk o küçük çocuklar işte o 3 yaş bebekler yani 1 yaş. Onlar daha böyle çoğunluktalar çünkü hani onlar da biraz daha böyle beraber oyun anlayışı. Ama işte ilk 3 yaşta da eğitime mi başlıyor? Evet. Devlet okulunda. Evet. Devlet okulunda ya da artık her neyse özel ya da devlet okulu. Hepsinde. Ya benimki uluslararası bir okul ama hani devlet okulunda da o yaşta başladı. Hani devlet bunu destekliyor. Ücretsiz bir şekilde yarım gün gidebiliyorlar. Hatta 2 yaşını dolduran, hani 3 yaşta değil 2 yaş, 2 yaşını yapan eğitime başlıyor. Ama 3 yaşından sonrası zorunlu eğitim. Yani zorunlu bir şekilde çocuklar 3 yaşından okula başlıyor. Abi 3'te çok küçük değil mi ya? Evet ama yani başta ağlıyorlar vesaire falan ama yani yılın sonunda acayip bir gelişim ve burada işte 2 tane yerel dillerini İngilizce öğreniyorlar, oyunlar vesaire. Hani çok ciddi başarılı bir eğitim sistemi yani bence. Tamam yine hani konudan bağımsız aklıma geldi. Şimdi burada siz velilerle tanışıyorsunuz ya da yerellerle. Türküz deyince nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani Türkiye'ye gitmiş olan oluyor mu? Oluyor. İçlerinde? Yani şöyle ben açıkçası böyle bu anlamda ya kötü olur vesaire gibi bir düşünce. Bizim veli profillerimiz tamamen farklı. Esma'nın velilerinin hepsi Amerikalı, İngiliz. O çok iyi bir uluslararası okulda çalıştığı için. Ben lise devlet okulunda çalıştığım için. Sen teknik liseden. O meslek lisesi. Benimki gerçekten öyle. Burada band 1, 2, 3 var abi. Ben
Ben 3'deyim. En kötü okuldayım yani. Ne yazık ki. Orada Abi ben... ekmek parasına. Yani kesinlikle artık o okul oldu, devam ettik. Hiç şey yapmadık, sorgulamadık. Ben veliyi falan görmüyorum. Ama çocuklar, yani burada mesela Türk olduğunu, Müslüman olduğunu vesaire asla hani böyle bir saklaman, işte ya ben Türk değilim, ben Kıbrıslıyım falan, hani böyle bir yalanla vesaire hiçbir şeye gerek yok. Onlar seni kesinlikle kabulleniyor. Yani ben okulda ilk hafta işte neti tanıma haftası, orada böyle kendimi, işte Türk olduğumu vesaire ülkemi anlatan bir sunum yaptım. Bir ay önce de Müslümanlığı, İslamiyet'i anlatan bir sunum yaptım. Mesela dinlere karşı çok pozitifler. İşte yani kesinlikle bize açık görüşler. Açık görüşler. Bize Müslümanlığı anlat vesaire diyorlar. Mesela Temmuz ayında burada da çok büyük bir cami var. Bütün okulu o camiye götüreceğiz. Yani hani o camiyi görelim. Bu TST'de var bir tane. O cami, Oraya mı diyor? evet. Merkez Cami. Sen her şeyi Ben biliyorum. Şimdi her şeyi de Evet. Evet. Sen de kendi veli grubunu anlat karıcığım. Ya tabii benimkiler hani biraz daha şeyler, hani expat dediğimiz yabancı aileler buradakiler. Onlar da benim gibi, yani hani onlar da böyle, hatta bazen soruyorlar yeni gelen velilerim, hocam siz ne zamandır buradasınız falan yüzünden, hani böyle. Mesela hani işte onlarla aslında ben biraz daha böyle arkadaş gibi oluyorum. Hani kahve içmelere falan gidiyor yani Amerikalı veliler. Hani onlarla böyle bir karşılıklı memleketlerimizi, işte özlemlerimizi falan konuşuyoruz, şey yapıyoruz falan. Benimki biraz daha farklı tabii. Evet. Velilerden ya da tanıştıklarınızdan Türkiye'ye giden olmuş mu hiç? Çok. Tabii. Gezmeye Yani mi? kesin zaten bir Kapadokya var. Genel olarak bizim ülkemizi gezen tayfada hani direkt böyle Kapadokya, hani o balon diye anlatıyor falan böyle hani. Sonra İstanbul zaten fix. Yani fix bilinen bir yer. Benim mesela yine bana söylenen işte o beyaz deniz gibi, kum gibi, beyaz beyaz, merdiven falan dedikleri Pamukkale. Merdiven gibiydi, beyaz beyazdı falan diye böyle. Sıcak su vardı diye anlattıkları. Yani Türkiye'yi o anlamda biliyorlar. Evet. İşte dönerimizi biliyorlar. Ice cream kebap şey olayını, ice cream'i verdim vermedim olayını. Bana çocuklar öyle dalga geçiyor falan filan. Ice cream vereyim mi falan filan diyorlar. Evet. Peki şey ne? Daha gerçi 3 yıldır buradasınız da bence yani Hong Kong'a o ki geldiniz biraz daha kalınır. Burada çalışılır. Yani imkanlar güzel. Hani gelirler dünya ortalamasının üstündedir muhtemelen. Var mı ileriye dönük bir plan, düşünce? Şimdilik mutluyuz. Yani biz burada hani ya biz kişisel olarak şey değiliz. Ya biz geldik öğretmen olarak yaşayalım, hayatımız boyunca öğretmen olalım falan kafasında değiliz. Yani farklı şeyleri planladığımız. Siz bir iki basamak atladınız benim anladığım. Şimdi yavaş yavaş. Yani hani daha başka şeyler olur mu İnşallah. vesaire diye hani düşünüyoruz. O sebeple yani öğretmen olarak Hong Kong çok güzel. Yani bu tabii ki kişisel bir şey. Yani buraya alışmakla, burayı sevmekle ilgili. Yani burası zor bir coğrafya. Yani sonuçta ülkenizden uzaktasınız. Yani sonuçta Ha deyince gidemiyorsun. Ha deyince gidip gelemiyorsun. Bilet fiyatları hani çok yüksek. Hani sonuçta Türkiye değil burası. Yani onu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Yani herkes burada mutlu olamaz. Ha biz geldik. Biraz pozitif insanlarız. Bir de beraberiz. Hani bir yalnızlık, bir özlem vesaire çekmediğimiz için biz çok mutluyuz. Hani bir süre daha buradayız. O kesin. Ama sonrası tabii ki böyle işte atıyorum. Daha iyi bir fırsat çıkar olursa, başka ülkelerde. Değerlendiririz tabii ki yani. Videonun başında dedim ya ben yani Hong Kong'da çok fazla Türk olduğunu zannetmiyordum zaten. Daha önce Hong Kong'a çok geldim. Bana kimse yazmamıştı. Hani görüşelim diye. Dünyanın çok ücra köşelerine gittim. Nereye gidersen gideyim hep sağ olsun takip edenlerim yazar. Değer veriyorlar. Hong Kong çok olmuyordu. Esma işte önce Instagram'dan ulaştı. Ben de şaşırdım çünkü Hong Kong'da çok böyle şeyler görmemiştim. Hani bunu görünce hikayelerini size de anlatmak istedim. Hani olur ya biz hani benim amacım oradan buraya gelin gibi şeyler değil. Sadece hani aklının bir köşesinde acaba Hong Kong'a gidilir mi? Oralarda yaşanılır mı? Diyenler varsa sağ olsun arkadaşlar da çok güzel bence açıkladılar her şeyi. Zülal Hanım senin soracağın bir şey var mı?
Şöyle döneyim. Ben şey söyleyeceğim. Ben evinize bayıldım. Çok şirin, çok tatlı. Hiç böyle beklemiyordum. Yani Mehmet bana şey dedi gelirken hani yüksek ihtimalle çok küçük evler. İşte biz rahatsızlık vermeyelim falan. Küçük ama çok tatlı. Ben çok sevdim. Şu balkona bayıldım. Dur ben Gerçekten. şu manzarayı göstermek istiyorum. 65. kattayız. 68 katlı binada. Burayı gündüz de çekeceğim. Yani ben şeyi de merak ediyorum. Hani genelde ortalama böyle mi evler Hong Kong'da? Hani daha küçük, böyle daha Yani aslında tabii alan dar. biraz daha küçük. Biz zaten direkt bu evde yaşamaya başlamadık. Yani hani birazcık daha, birazcık daha böyle daha da küçük evlerde burnumuzun sürtmüşlüğü var yani. Öyle. Ama o zamanları da mesela biz şu an çok güzel anıyoruz böyle hani zor zamanlarımızdı ama güzel zamanlardı falan diye. Bulaşık makinesini de bir gösterir misin aşkım? Evet, her şey minimalist çünkü. Çok tatlı çünkü. Evet, Çok tatlı. Zaten ama şöyle bir şey var. Hani Sezer de ben de böyle hani minimalist yaşamayı seven insanlarız. Yani böyle hani çok işte aman aman çok büyük işte eşyalarımız olsun, çok işte geniş şeylerimiz olsun falan diye hani böyle biraz daha az öz işte hani kıyafet olarak da öyle, hani yaşam tarzı olarak da öyle falan. O yüzden aslında hani evet bu ev bir tık belki genişlik olarak standart üstü. Hani insanlar ne bileyim 2 kişi genelde böyle takılmıyorlar herhalde hani ama ne bileyim öyle takıldığımız zamanlarda da hiç şey yoktu yani sıkıntı yoktu bizim için. Ama bu ortalama bir ev diyebilir miyiz? Ortalamanın üstü gibi sanki. Yok. Bu yani maksimum, yani milyarder değilsen oturabileceğin maksimum eve çok yakın. Evet. Tamam. Yani genelde burada gerçekten çok üst düzey yöneticiler, çok üst işte gerçekten çok üst düzey işte CEO'lar. Onların bahçeli falan atıyorum villaları var vesaire ama onlar böyle hani eğer çünkü Hong Kong'da gerçekten para akışı tamamen hani ev, işte kira, emlak. Ama tabii hani Hong Kong'u bilmeyenler için Hong Kong çok küçük bir coğrafyada. Kesinlikle. Yani metrekare çok değerli burada. Evet, yani metrekareye düşen insan sayısının en çok olduğu yer Hong Kong. Ha. Ha buna rağmen Hong Kong'un güzel yanı şu. Ama her yeşil taraf alanda. yeşil. Evet. O da Yani var. o da hani sabah şey yaparsan abi şu aşağısı full orman. Hani bu bayağı pozitif bir şey yani. Tamam, şimdi evden çok bahsettik. Evi kısaca göstersek olur mu sizin Tabii için? ki. Tabii. Bu bulaşık makinesi. Şimdi eve böyle giriyorsunuz. Burada tuvalet, banyo. Burada bir kiler var. Mesela bu çok önemliymiş Hong Kong için. Birçok dairede bu kileri bulamazsın diyor Sezer. Salon. Orada mutfak. Siz nereye saklandınız ya? Rahatla çektiğimiz ortalıkta dolanmıyoruz. Burada küçük bir oda var ama yani manzara çok güzel. 65. kat. Burada yatak odası var. Burada da hani giyim odası gibi Dolaplar. düşünebilirsiniz. Ama benim yine gözüm bu manzaraya kayıyor ya. Video biraz uzun oldu ya. Ben bu kadar beklemiyordum ama konuştukça konuyu açtı. Hani dediğim gibi olur ya, belki aklının bir köşesinde Hong Kong'a gelmek isteyenler varsa çok güzel bilgiler verdiler. Ne diyelim? Sonraki videolarda görüşmek üzere.